Merhabalar, hoş geldiniz. Sema 04 Semahat kanalındasınız. Sema 04 Semahat hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler göndererek bugünkü projemizde yakadan başlamalı büyük beden yelek hırka modeli anlatacağız. Bunun anlatımını biz neyle yapacağız? Biraz şöyle ipimizden şişimizden bahsedelim arkadaşlar. İpim merserize şöyle orta kalınlıkta bir ip. Metresi yok, markası yok. Sadece koton ve merserize olarak geçiyor bu ip. Bunu yakadan 115 ilmek atarak 3 numaralı şişle ördüm. Neden 3 numaralı şişle ördüm? Yaka çok kendini salmaması için, biraz daha derli toplu durabilmesi için 3 numaralı şiş kullandım. Güzel bir haki yeşili. Işıktan kaynaklı renk değişimi olabilir ama güzel haki yeşili. 115 ilmek başladım. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? 115 ilmeği ben bu şekilde lastik yaptım, hazırladım. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, 115 ilmek başladım ama ben burada artırmalar yapacağım. 115 ilmeği tamamen lastik ördüm. Lastiğimiz 115 ilmek. Biz şimdi arkada 31 ilmek yapabilmemiz için 2 ilmek arkada artıracağım. Birer tane de kollarda artırıp kolları 11'e çıkaracağız. Önler için 29 beni takip edin. Yaka düşürme yapacağız. Düşük rahat bir yaka yapacağız. 3 2 2 2 1 diye gidecek. Öne geçince önde 1 2 3 4 5 6 8 diye tamamlayacağız. Hadi bakalım birlikte başlayalım. Şimdi 2,5 3 numaralı şişle yaptıktan sonra hemen 3,5 numaralı misinalı şişime geçiyorum. İlk etapta bunu kaç sıra lastik yaptım değerli örgücüler? Şöyle bakın, tekstil tipi lastiğimizi biz 1 2 3 4 5 6 sıra yaptık. Şimdi ilerleyen süreçte de tekstil tipi lastiğinin yapımını da göreceksiniz. Bunu ilk başlarken 115 tane ilmek başladık. Kenardan 2 ilmeğimizi kenar ilmeği kullandık. Diğer tarafta da 2 ilmek kenar ilmeği kullanarak örgümüzü tamamladık. Şimdi hemen bunu 3,5 numaralı şişimize geçerek değerli örgücüler 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir dolama yaptım. Kenarımız bu şekilde. Bundan önceki örgümde de aynı tekniği kullanmıştık. Ön yüzden ilmeklerimin tamamını ön pat hariç bakın tamamını örüyorum. Tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Şöyle ön patını bir ayıralım. Size kaç ilmek ayırdığımı göstereceğim. 2 4 6 8 9. Çok geniş pat istersek 10 11 tane ön pat için ilmek kullandım değerli örgüçler. Hemen ayracımı buraya takacağım ki ben de işimi karıştırmamak için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 17 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada reglen artışınızı 2 koyduk. Şöyle bir sayalım. Önde kaç ilmek bizim? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29. Önlerde 29 ilmek. Biz şöyle 2 tane reglen ilmeği ayırdık ya, buradan reglen artışını yapacağız. Fakat farklı bir teknikle yapacağız.
2 tane olan reglan ilmeğimi şöyle sağa doğru aldım, ördüm ve bırakmadım. Bırakmıyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Bir kez daha örüp bıraktım. Burada reglan artışımız bu şekilde olacak. Hemen ayracımı çıkarıyorum ve tam ortaya takacağım ayracımı. İşimiz belli olana kadar. Buradan da yine 2 ilmeğimi sola doğru düz ördüm, bırakmadım ve artırdım. Yani 3'er ilmek oldu. Kolun tam orta kısmında bir ilmek artıracağım. Şimdi kolda ben 10 tane ilmek koydum fakat 5'ini öreceğim, bir artırma yapacağım gibi. 3, bir ilmeği buraya aldık, 4 ve 5. Hemen şu arkadan şu şekilde, bakın şöyle şu arkadan bir ilmek artırdım. Yani toplamda 4 tane ilmek artıracağız. Burada da bir ilmek kaldıktan sonra 2 tane reglan ilmeğim var benim burada. Hemen ikisini bu şekilde sağa doğru ördüm. Dolamamı yaptım ve bir kez daha ördüm. Reglan artışlarımız bu şekilde olacak. Biraz değişik olacak. Diğer ilmeğimi de sola doğru ördüm. Bırakmadım. Tekrar içerisinden bir kez daha girdim. Artırmamı yaptım. Bu isteğe bağlı arkadaşlar. İster bu şekilde, ister 2 ilmeğin sağından solundan artış yapın, gizli artırma ya da ajurlu, nasıl isterseniz. Şimdi arkada benim 31 ilmek yapabilmem için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, bir de buraya aldık 29. 2 ilmek artıracağım. 2 ilmeğin birisini bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Yine ilmeğimin arkasından bir ilmek artırdım. Bu 1. Şöyle sayıyorum. Burada bir tanesini reglana kullanacağım. 2, 4, 6, evet, 6 ilmek kalana kadar öreceğim. Şunu reglana alacağız. 2, 4, 6. İşte buradaki ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Hani dengeli bir şekilde artırmamız için normalde arka bedende 2 ilmek daha artırmış oluyoruz. Kollarda birer, arkada 2 ilmek artırmış oluyoruz. Evet, hemen şu düzün içerisinden bir ilmek kaldırdım, ördüm. Toplamda 31 tane ilmeğe ulaştık arka bedende örgücü arkadaşlar. Şimdi ayracımdaki 2 tane reglan ilmeğim var. Bunu istediğiniz gibi reglan yapabilirsiniz. İkisini sağa doğru birlikte düz ördüm. Dolamamı yaptım. Tekrar bir ilmek daha ördüm. İkisini de sola doğru birlikte düz ördüm. Tekrar içerisinden bir ilmek daha çıkarıp reglan artışımızı bu şekilde yaptık. Kullanmamıza gerek yok. Yerimiz çok belirgin. 2, 3, 4. Bu kolda da yine bir tane ilmek artırıyorum. Kollarda ilmeğim toplamda 11'e çıktı. Burada bir ilmek kaldı. Reglan ilmeğime geldim. 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp dolamamı yapıyorum. Tekrar bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi de sola doğru birlikte düz örüyorum. Tekrar ilmek dolayarak bir kez daha örüyorum. İşte burada kenar patını ayıralım.
Diğer tarafta kenar patımı ayırdım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzden artık 3,5 numaralı şişle, eğer eliniz sıkıysa 4 numarayı da kaldırır bu ip. Benim elim biraz gevşek olduğu için ben 3,5 numarayı tercih ettim. Şimdi ayırmış olduğum ön pata geldik. Ön patta tersi ters, düzü düz, tersi ters, düzü düz. Tersi ters örüyorum, düzü düz örüyorum arkadaşlar. Kenar 2 ilmeğimizi bu şekilde aldık. Şimdi arka yüzden çeviriyorum. Şimdi şöyle ki ipi kendime doğru alıyorum burada. Bakın şu şekilde ipi kendime doğru aldım. Ters olarak ördüm. Dolamayı da bu şekilde doladım. Ön yüzden bu şekilde doluyoruz. Arka yüzden bu şekilde doluyoruz dolamamızı. Yine tersimi, düzümü ördüm, tersimi örmüyorum. Pardon, şiş değiştirmedim arkadaşlar. Hemen şişimi değiştiriyorum. İlmeğimi kesmiştim zaten, aldım. Bu şekilde dolamamı yaptım. Tersleri örmüyorum, düzleri örüyorum. Ön patımız bu şekilde ilerleyecek. Tekstil tipi lastik dediğimiz bu. Tersi örmeden düzü ör. Tersi örmüyorum, düzü örüyorum. İlmeklerimi tamamladım. Şimdi arka yüzden yapacağımız işlem, ilmeklerimizi tamamen ters öreceğiz. Fakat nereye kadar? Kola kadar öreceğiz. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi en son takip edeceğimiz yol bu arkadaşlar, bakın. Şimdi 115 ilmekti. Kollarda artırdık. 16, 17, 2 de arkada artırdık. 18, 19. Toplamda şu anda şişimde 119 ilmek var. Ayrımlarımız aynı şekilde 3, 2, 2, 1. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tamam. Ekran resmi alırsanız sizin işiniz daha kolay olur. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz kola kadar. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Herhangi bir işlem yok arka yüzde. Tamamen ters örüyorum şu anda. Reglan ilmeklerimi de ördüm. Ayracımı aldım. Şimdi 1, 2, 3 tane reglan ilmeğimi ördüm. Buradan hemen 3 ilmek alıyorum. Bakın 1, 2, 3. Ayraç takacağım zaten. 1, 2, 3 ilmek aldım ve geri dönüyorum. Çeviriyorum. İp benden tarafayken ipi bu şekilde arkaya verdim, düzelttim. Şimdi ilmeklerimi bu sırada düz örüyorum. Artırmış olduğum bir ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi yine aynı teknikle arkadaşlar birlikte ördüm. Dolamamı yaptım. Tekrar birlikte ördüm. Ayracımı aldım. Yine buradaki ilmeklerimi de yönünü çevirirsek daha düzgün olur. 2 ilmekten 1 ilmek çıkardım. Dolamamı yaptım. 1 ilmek çıkardım. 1. Şimdi burada arkada tam ortalayıp bir model kuracağım. Şurası bizim arka. Hemen ortalayıp modelimizin ilmeklerini ayarlıyorum. Şimdi örgümü tam ortaladım arkadaşlar. Ortaya bir tane ayraç taktım. Yapacağım modelin ilmek sayısı 13 ve 13'ün katları. 6 tane bu şekilde ortaladım. Ortadan sonra 6 ilmek bir kenara saydım. 6 ilmek de bir kenara saydım. Modelimiz 2, 4, 6. 6 da buradan alacağız. Şimdi modeli yaparken göreceksiniz zaten. 13 ilmekten oluşuyor. Fakat 13 ilmeğin sağına ve soluna biz 2 tane ters ilmek öreceğiz.
Şurada 2 tane ters ilmek öreceğim. Yani 2, 4, 6, 7 tane düz ilmek ördükten sonra artırmamı yaptım. 7 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ilmek ördüm artırmadan sonra. Hemen 1, 2 tane ters ilmek ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4. Şu 4 tane ilmeği şöyle gevşetiyorum. Gevşetip dördünü de birlikte sola doğru ipimi de elimden destek alarak bu şekilde ördüm. Tabii ki iliştirdik. Şöyle ki 2, 4 şu şekilde tutarsanız daha kolay çıkar. 4 ilmeği sağa doğru kestim. Devam ediyorum. 1 düz örüyorum. 2 düz örüyorum. 3 düz örüyorum. 4 düz ördüm. 5 düz ördüm. 6. Şimdi 6 tane artırmadan sonra 1, 2, 3, 4 ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Sola doğru dördünü de birlikte örüyorum. Dördünü de birlikte ördüm. Böylece modelimizi kurduk. 4 bir tarafa birlikte ördük. 4 de diğer tarafa birlikte ördük. Arada bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane artırmamız oldu. 6 tane artırmadan sonra 1, 2 tane ters de bu tarafa yaptık. Sağında solunda ikişer tane ters ördük. 13 ilmekten oluşan karnabahar modelimizi ortaya koyduk. Şimdi devam ediyoruz. Örgümüzü diğer kola kadar örmeye düz örüyorum. Tabi burada hemen 3 tane reglan ilmeğimiz var ya, bizim birisini ördük. Kalan 2 ilmeğimizi sağa doğru yine aynı şekilde ördük. Çıkarmadık, doladık. İkisini de birlikte bıraktık. Ayracımı alıyorum, kola geçiyorum. Dönerken de ilmeğini çeviriyorum. Benim atışımdan kaynaklı ilmeklerim dönüyor. Ördüm, bırakmadım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkardım. Şimdi biz diğer kolda 3 ilmek almıştık. Bakın artırmayı katmayın buraya. Artırmayı ördükten sonra 1, 2, 3 tane ilmek ördük. Hemen buraya da bir ayraç takıyorum. Şöyle bir lila ayraç takalım. İlmeklerimiz karışmasın. İpim benden tarafayken ipimi şöyle arkaya çeviriyorum ki dönüş yerimiz çirkin görünmesin. İşte kollarda tamamen örgüyü düz örüyorum. Arka yüzden de ters örüyorum. Ayracımı alıyorum. Arka yüzden 2 noktada düz ilmek öreceğiz. Şimdi şu ana kadar ters örüyorum. Ters ör ta ortaya kadar. Evet, şimdi burada bakın 2 tane düz ilmeğim var. 1, 2. İkisini düz ördüm. Devamında kaç ilmek örüyorum? Dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Yine 2 tane düz. 2 tane düz. Kola kadar devam ediyorum. Bu sırayı birlikte örelim. Bej ayracıma kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bunu da hızlı bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Ayracımı aldım. Hemen kola geçiyorum. Zaten ayracımız var. Hiç korkmadan ayracımıza kadar örelim. Şu ilmeğimiz bu şekilde
duruyor. Bu ilmeğimizi tek ilmek olarak ördükten sonra şöyle yerleştirin. Bakın 5 ayracıma geldi. Şimdi kaç ilmek alıyorum? 2. 1, 2. 1 ve 2. Yine ayracımı takıyorum. Kafam karışmasın. Çeviriyorum. İp benden tarafayken ipi şu şekilde arkaya veriyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. Reglen artışına kadar. Yine 3 tane olan ilmeğin birisini kola ilave ederken ikisinde reglen artışı yapıyorum. Dolamamı yap. Reglen artışı. Ayracımı aldım. 2 ilmeğimin yönünü de sola doğru çevirdim. Bir düz ördüm. Dolamamı yaptım. Tekrar bir düz daha ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. İşte modelime kadar düz ördüm. Modelime geldim. 2 ilmeğimi ters ördüm. Modelimin üzerinden tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane düz ördüm. 1, 2 tane ters ördüm. Şimdi reglen artışına kadar reglen artışlarını gösterdim. Reglen artışına kadar da düz örüp şurada artırmamı yapayım. Yine reglen artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4. Kısa satır ilmeğimi bu şekilde tek olarak ördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Ayracımı alıyorum. 1, 2 ilmek daha örüp ayracımı takıp çeviriyorum. 2 ilmeğimi daha aldım. İp benden tarafayken ipi arkaya attım. Şöyle 2 tane görüntü oluyor. Bunu tek ilmek olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzden modelimizin de üzerindeki ilmekleri tersi ters, düzü düz. Yani arka bedende 2 düzden sonra 13 tane ters örerek, zaten yeri belli, 5 ayracı kadar geliyorum. Yine arka yüzden kola geçtik. İlmeklerimi örüyorum. Ayracıma kadar tamamen ters örüyorum. Kısa satır ilmeğimi de ördüm. Tek ilmek olarak yerleştirdim. Ayracıma geldim. Buradan da hemen şöyle sayıyorum arkadaşlar. 1, 2. 1, 2. Ayracımı taktım. İlmeğimi arkaya aldım. Sıkıştırdım. Artık reglen artışının bir kez göstereceğim. Devamını, mantığı anlaşılmıştır. 3 tane olan ilmeğimiz zaten bu şekilde. Birini ördükten sonra diğer ikisini birlikte örüp bir dolama yapıyoruz. Aynı ilmek içerisinde bir ilmek daha çıkarıyoruz. Artık ayraca gerek kalmadı arkadaşlar. Çünkü bayağı belirgin oldu. İlmeklerimin yönünü çevirip arka bedene geçiyorum. Ördüm, bırakmadım ve ördüm. Şimdi arka beden modele geliyorum. Zaten az ilmeklerimiz, buraya kadar hemen hızlı bir şekilde örüyorum. Şişimizde ilmek sayısı gitgide artmaya başladı. Şimdi modelimizi yaptıktan sonra üzerinden arkadaşlar şuradan sayın, 1, 2, 3 sıra. Yani modelimizi yaptık. Arka yüzden ters geldik. Ön yüzden düz gittik. Tekrar arkadan ters geldik. 4. sırada modelimizi tekrar edeceğiz. Modelimiz çok basit. Şöyle ilmeklerinizi gevşetin ve sağa doğru 4 tane olan ilmeğimizi, ipinizi şöyle tutarsanız daha rahat örülür. 4'ünü de birlikte ördüm ve şöyle oturtturdum. Bir dola,
bir ör, bir dola, bir ör, bir dola, bir ör, bir dola, bir ör, bir dola, bir ör, bir dola. Kenarda kaç ilmeğim kaldı benim modelimde? 2 4 ilmeğim. Şöyle yönlerini çeviriyorum. Tekrar şişime taktım 4 ilmeği. Dördünü de birlikte ördüm. İkinci modele geçtik. Bu kadar basit ve gösterişli bir model. Model ilerledikçe hayran kalacağımız bir model. Şimdi pembe ayracı kadar reglan artışımı yaparak örüyorum. Kola geçtim. Reglan artışlarımı yaparak kısa satır ilmeğimi ördüm. Şöyle oturtturdum, yerleştirdim. Tekrar buradan artırma dışında 4 ilmeğim var. 2 tanesini örüyorum. 1 2. Burada benim 2 tane ilmeğim kaldı. Diğer tarafta da aynı şekilde 2 tane ilmek. İpimi arkaya atıp ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzden de modelimizin üzerindeki ilmekler 2 noktada düz, 13 tane ters. Nereye kadar? 5 ayrıca kadar örüyorum. Kısa satır ilmeğimi yine tek ilmek olarak ters ördüm. 5 ayracıma geldim. Burada bizim artırma dışında 2 tane ilmeğimiz kaldı. Hemen 1 2 ilmeğimi de aldım. Yine ayracımı takıyorum. Çeviriyorum. İpimi şöyle düzeltiyorum. Arkadaşlar şu şekilde. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Reglan artışlarımı yaparak modelimin üzerine geliyorum. Modelimiz birinci modelin devamı. 2 ters, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane düz, 2 tane ters diye devam ediyor arkadaşlar. Güzel görünen bir model. Şimdi nereye kadar örüyorum? Koldaki kırmızı ayrıca kadar. Kısa satır ilmeğimi örüyorum. Kola geldim. Ayracımı bırakıyorum. Bakın artırmadan sonra burada da yine aynı şekilde 1 2 ilmeğimi örüp geri dönüyorum. Yine ayracımı takıyorum. Son kez geri döndük. İlmeklerimi öne aldığım şekilde bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tersi ters düzü düz 5 ayrıca kadar. Kısa satır ilmeğimi tekrar ördüm. Artık 5 ayracımı çıkarıyorum. Burada 1 2 3. Hani bir tane alıp geri döneceğiz demiştik ya. Geri dönmüyoruz bunu. Bir tane buradan, bir tane de önden alacağız. Artı reglan ilmeklerimiz. Ördüm. Şimdi bakın öne geçiyorum. 1 2 ve 3. Buradan da 3 ilmeği ördük. Tekrar şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. 3 ilmeği ördükten sonra bir tane ilmek aldım önden. Bir ilmek. Ayracımı taktım. Çeviriyorum. Şimdi bu sırada kolda da model kullanacağız. Hemen bir ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimden reglan artışımı yapıyorum. Sağa doğru bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Şimdi bir de sola doğru artık öne geçtik. Kolda model yapacağız. Doladım, reglan artışımı yaptım. Bir ilmek ördüm. Şimdi burada modelimizi tam ortaya denk gelecek şekilde kola da model koymak istiyorum. Şimdi biz bir önceki artırmamız var ya, bakın hemen artırmadan sonra bir ters örüyorum. Bir tane ters ördüm. Şimdi buradaki ilmeği de artırmadan sonra mesela şu ikiye ayırıyorum. Bir ters öreceğim.
13 ilmekten oluşuyor bizim modelimiz. Şimdi bu 13 ilmek üzerine model kuracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir ters ördükten sonra şöyle ilmeklerimi yine gevşetiyorum arkadaşlar. İlmeklerimiz rahatlasın. Sağa doğru şu şekilde yapınca çok rahat örülüyor. Ben ipimden bazen de kat çıkıyor da sorun değil. Biz onu çıkarırız Allah'ın izniyle. Çıkardık. 4 ilmeği birlikte ördüm. 1 dolamayı sayıyorum. 2 3 4 5 6. dolamamızda ne yapıyorduk biz? İlmeklerimizi çevirip 4 tane ilmeğimizi çevirdik. Dördünü birlikte ördük. Kolda da artık bir modelimiz var. Burada 3 ilmeğimiz var. Bakın bir tanesini ters ördüm. İkisinde reglan artışımı yaptım. Dolamamı yaptım. İlmeklerimin yönünü çevirdim. Arka reglan ilmeğini artırıyorum. Bir ör, bir dola, bir ör. Aynı modeli burada da kuracağız arkadaşlar. Yine modelimizin üzerine geldik. Artık göstermesek de olur modeli de. Yine modelimi aynı şekilde dört ilmek olunca tabii ki biraz zorlanacaksınız. Olsun. Tığla da çıkarabilirsiniz. 1 2 3 4 5, yani modelimizde 4 ilmek kalana kadar son artırmamızda yine aynı şekilde 4 ilmeğimizi birlikte ördük. Diğer kolda da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Diğer kola geldim. Reglan artışımı yaptıktan sonra bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 tane ilmeğimi birlikte örüp kestim. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6. dolamada 4 ilmeğimi, aynı zamanda kısa satır sıramız arkadaşlar. Bakın kısa satır ilmeğimiz burada. Bunu da birlikte kesiyorum. Şu şekilde ki sola doğru. Tam sizin. Yok. 4 ilmeğimi birlikte kestim arkadaşlar. Kısa satır ilmeğimi de birlikte kestim. Hemen burada 3 tane ilmeğimiz var. Ters olarak ördüm. 2 ilmekte reglan artışı yapıyorum. Öne geçiyorum. Önde de 2 ilmekte reglan artışı yapıyorum. Bir reglan ilmeğimi örüyorum. Bir tane de önden ilmek örüyorum. Aldım ve geri dönüyorum. Ayracımı taktım. Şimdi arka yüzden koldaki tersi ters düzü düz, arka belindeki tersi ters düzü düz ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz 5 ayrıca kadar. Şimdi burada arka yüzden giderken diğer kolu ben yaptım. İkinciyi de sizinle birlikte yapıyorum. Bakın artırmalarımı örüyorum şu anda. Arka bedenin artırmaları. Kolun artırması. 2 artırmayı ters ördüm. İkisini ters ördüm. Bunu düz örüyorum. Zaten ön yüzde bir tane daha düz yapmıştık. Ters yapmıştık. 2 tane düzümüz oldu. Burada yine ilmeklerimizi artırma üzerine gitmiş.
Bütün ilmeklerimiz ters. Modelin üzerinden gittiğimiz birinci sıra. Arka yüz. 3, 4. sırada modelimiz tekrar ediyor zaten. İşte burada da yine bir düz 3 tane olan reglan ilmeğimin birinde düz yaptım. Yine ikisini ters olarak yaptım. Şimdi ön bedene geçiyoruz. Ön bedende bu sırada model koymuyoruz arkadaşlar. Biraz yaka düşürdüğümüz için bak kısa satır ilmeğimi tek ilmek olarak ördüm. Bir tane ilmek almıştık. Şimdi ise 2 tane alacağız. Bakın 1, 2. 1, 2 ilmek aldım. Ayracımı taktım ve çevirdim. İpimi arkaya aldım. Bu şekilde yine bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği ördüm. 2 ilmekten reglan artışlarımızı yaparak bu sıramızda tamamlıyoruz. Nereye kadar? Öndeki diğer ayraca kadar modelimi şekline göre uygun yapıyorum. Koldaki bir ters, 2 ters ilmeğimi ördüm. Modelimizin üzeri 13 tane düz, 13 ilmeğimi düz örüyorum. On üç ilmekten sonra yine 1, 2 tane ters örüyorum. 2 tane görmüş olduğum ilmeklerimi reglan artışımı yapıyorum. Zaten reglan artışımızı da öğrendik. Şu ayraca kadar modelime uygun bir şekilde örüyorum. 13 tane düzden sonra yine koldaki son 2 ters ilmeğimi örüyorum. 2 reglan artışımı yapıyorum burada. Dolamamı yap. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Öne geçiyorum. Öndeki reglan artışımı yaptıktan sonra bir, 2 kısa satır ilmeğimi örüyorum. 3. Şimdi buradan da hemen 1, 2 ilmek alıp geri dönüyorum. Şimdi arka yüzden tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Herhangi bir işlem yok. Ters gördüğüm ilmekler ters. Zaten kolun 2 noktada düz. Arka bedenin 2 noktada düz. Devamı tamamen ters örülecek diğer ayracımıza kadar. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Çok şık bir yelek hırka olacak arkadaşlar. Ölçüsü yapıldıktan sonra zevkinize bağlı. Yelek de yapabilirsiniz, hırkada. Buradan şimdi bakın bu sırada 1, 2, 3. Önce 1 ilmek aldık. Sonra 2 ilmek, şimdi 3. 1, 2 ve 3. 3 ilmek aldım. Yine ayracımı takıp çeviriyorum. Artık bir kolda göstereceğim modeli. Diğer taraflarda göstermeyeceğim. Öne kadar ilerleyeceğiz. Bu sırada model yapacağız zaten. İlmeklerimi düz örüyorum. Artan ilmeğimi de ördüm. Yine 2 ilmekten 3 ilmek çıkararak reglan artışımı yaptım. İlmeklerimin yönünü çevirdim. Sola doğru reglan artışımı yaptım. 1 düz ördüm. Bakın burada 2 tane ters ilmeğim var. 1, 2 tane tersimi ördüm. Yine ilmeklerimi şöyle hafif gevşetiyorum. Sağa doğru
Dördünü de birlikte ördüm. Dördünü de birlikte ördüm. Şöyle yerleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. dolamadan sonra 4 ilmek. Yani tersin yanında 4 ilmek kaldı benim. Dolamamı yapıyorum. İlmeklerim yönünü çeviriyorum. Arka bedendeki modelde bunun aynısı. Aynı sırada devam ediyor zaten. Diğer koldaki de aynısı. Hemen 2 tersimi yaptım. Tekrar reglan artışımı yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Diğer öne kadar. Şurayı hemen geri aldım. Bakın 2 tersten sonra bir düzümüzü örelim. Bazen böyle unutabiliyorum ben. Evet, burayı geri aldım, tekrar ettim. Evet. Kolda da modelimiz yavaş yavaş kendini gösteriyor. Ve modeli öyle örerken çok göstermem arkadaşlar. Kendimde böyle çok sıvazlamam. Modelin sonunda nasıl olduğunu göreceğiz zaten. Kısa satır ilmeğimi ördüm. Ayracımı bıraktım. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. Şimdi arka yüzden yine ilmeklerimizi gelişine göre öreceğiz. Kol yerinde 1, 2 yerde düz var. 13 ters. Arka beden yine aynısı. Nereye kadar? Ayracımıza kadar örelim. Şimdi arka yüzden sıramızı tamamlıyoruz. Önlere de model koyacağım. Önlere model koyacağımız için önde şimdi 2 tane ters örgümüz olacak. Hesaplamamızı yapalım. Kısa satır ilmeğimi örüyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Bu kez kaç ilmek alıyorum? 1, 2, 3, 4. Fakat 4 ilmeği şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi biz buraya model kuracağız. Modelimizin ilmek sayısı 13 tane değil mi? Burada bir düz var. Bir düz daha ekliyorum. Yani önde 2 tane arka yüzden düz olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13. Evet. Buradan sonra ön yüzden lastik koyacağız. Şimdi bu sırada kaç ilmek alıyorum? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir anda model arka yüzden devam ettireyim dedim ama vazgeçtim. Ön yüzden kuralım, sizlere de kolaylık olsun. Şimdi kısa satır ilmeğimi almadan önce tekrar sayıyorum. Hesaplamamı yapıyorum bakın. Şimdi burada bir tane ters var. Bu ilmek de benim ters olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tam şu noktadan sonra 2 tane ters yapacağım arkadaşlar. Şöyle taktım. İpi ön yüze aldım. İlmeğimi çevirdim. 4 ilmek aldım, geri döndüm. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi buradan sonra bakın bu 2 tanesini ters örüyorum. 1, 2 tane ters ördüm. Bir dahaki modelimizde biz önde de model kurabileceğiz inşallah. İlmeklerimiz denk gelirse tabi. Reglan artışımızı yaptık. Sol reglan artışımı da yapıyorum. İlmeklerimi örüyorum. Tersleri ters yine. Modelimizin üzerinden gittiğimiz ikinci sıra düz olarak örüyoruz. Bu sıra model yok. Ayrıca kadar örüyorum. Düz. Şimdi ön yüze geldik. Bakın burada da yine 2 tane ters yapacağım. Artırmamı yaptım. Reglan artışından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 tane ördüm. Modelimi sayıyorum. Modelim ters 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmek. Biz bunların ikisini ters örüyoruz arkadaşlar. Tekrar bir sayalım. Bakın. Şurada bir tane ters ilmeğim var. Onun yanına bir ters ilmek daha ekliyorum. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bu iki ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2. Yani öndeki modelin zeminini kuruyorum. 1, 2, kısa satır ilmeğimi örüyorum. 3. Ne yapıyoruz? Buradan da 4 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ve 4. Ayracımı takıyorum. Bu ön yüzden yaptığımız tersler arka yüzden düz olarak örülecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tersten sonra 1, 2 tane düz ördüm. 2 düz. Diğer ilmeklerimizi tersi ters, düzü düz olarak diğer ayracı kadar örüyorum. Şimdi öne geçerken 2 tane düzümü ördüm burada. Hemen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi modelimizi arka bedende sağında solunda tekrar devam ettirebiliriz. İsterseniz sade düz örün. İsterseniz modelinizi devam ettirin. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz? 5 ilmek alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 ilmek aldık. Bizim burada bakın 2 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Biz model yapacağımız için bu ilmeği de örüyoruz. 6 modelimize uydurmamız gerekiyor. Şu ilmek duruyor. Tekrar çeviriyorum. Şimdi şöyle şu şekilde alırsak bunu bu demek ki biz bu sırada şöyle modelime bir bakayım. Şimdi modeli yapacağımız için bunu bu şekilde dönersek modelimiz olmaz. Onun için ne yapıyoruz? Bu ilmeğimizi de aldık. Buradaki düz ilmeğimizi ördük. Öne de modelimizi kurabilmemiz için arkadaşlar. Arkaya attık ters ilmeğimizi. Devam ediyorum modelimi kurmaya. 4 tane ilmeğimi bu şekilde gevşettim. Rahat örebilme adına 4 ilmeğimin 4'ünü de birlikte ördüm. Öndeki modelimi kurmaya başlıyorum. Bir dola, 1 dola, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek doladım, ördüm. 6. dolamamızda ilmeklerimizin yönünü çeviriyoruz. Bu şekilde 4 ilmeğimin 4'ünü de birlikte örüyorum. Artık bizim önde de bir modelimiz var. 2 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düzden sonra reglen artışımı yapıyorum. Modelimizin aynı şekilde kollarda da devam ediyoruz arkadaşlar. Yani kollarda göstermek istemiyorum artık. Evet. 1, 2, 3. 2 tane ters örüyorum. Koldaki modelimizi de aynı şekilde arka bedendeki modelimizi de 4 ilmek örüp yerleştirdim. Dolamamı yapıp örüyorum. Şimdi modeli ben arkada tekrar şu kısımlardan başlıyorum.
Şöyle ters ilmeğim var burada. Bu iki tersten sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. O halde reglan artışından sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Artık arka bedende 3 noktada bizim modelimiz var. Bu da çok şık görünecek arkadaşlar. 4 ilmeği birlikte kestim. Bir dola bir ör. 5 kere dolama yapıyoruz. 6. dolamada 4 ilmeği birlikte örüyoruz. Pardon. Bakın 4 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4. 5 kere dola. 6. dolamada modelini yap. Evet. Kontrol edelim. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 6. Şimdi modelimi yapıp diğer tarafa da koyayım. Hemen buradan başlıyorum. 2 tane tersimi ördükten sonra arkadaşlar saymamıza gerek yok. Şöyle ki ilmeklerimi gevşetiyorum. 4 ilmeğimi sağa doğru birlikte kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. dolamamızda 4 tane ilmeğimizin yönünü çevirip sola doğru 4 ilmeğimizin 4'ünü de birlikte örüyoruz. Tasarımı bana ait olan bu şık hırkanın 1. bölümünü ben size gönderiyorum. 2. bölümde tekrar sizinle birlikte olmaya çalışacağım. Allah izin verirse. Şimdi modelimizin yapılışı belli. Öne kadar örüyorum. Şimdi diğer modellerimi de yaptım. Yine öne geçtik. 1, 2 tane tersimi ördüm. Önde de modelimi kurmaya başlıyorum. İlmeklerimi şöyle rahatlattıktan sonra hemen 4'ünü birlikte örüyorum arkadaşlar. Biraz da videomuz çok uzun olmaması için acele ediyorum tabii ki. Haklı olarak kat kaldı. 4'ünü birlikte kestim. 1, 2, 3 kısa satır ilmeğim. 4 ayracımı bıraktım. Buradaki ilmekleri hep öreceğim. 4. Bakıyorum şöyle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmekte ne yapıyoruz? 4 tane ilmeğimin 4'ünün de yönünü çeviriyorum. Birlikte ördüm arkadaşlar. Bir tane ters ilmek ördüm. Son kez geri dönüyorum. Buradan ters ilmeğimi ördüm, geri döndüm. Şimdi arka yüzden tersler ters, düzler düz. Öndeki 2 düzü de unutmayalım. Bütün ilmeklerimi ördüm. Öne geçtik. Önde bakın kısa satır ilmeğim var. 13 tersten sonra kısa satır ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve böylece arkadaşlar kısa satır anlatmamız bitti. Tersleri örme, düzleri ör. İki kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Böylece bir anlatımın sonuna geldik. Önde bir model. Önde bir model. Kolda bir model. Arkada 3 model. Bu şekilde 1. bölümü bitirdik. Kaç beden için olur derseniz sevgili örgücüler, bu 38 bedene çok rahat olur. Eğer 40-42 yapacaksanız ilmek sayılarınızı YouTube'a yazın. 42 beden ölçüsü, o ölçüye bu modeli uygulayın. Tamam mı? Arka bedeni tamamen modelli yapacaksanız eğer
şuradaki tersten sonra şuradaki ters ilmek var ya, bu ters ilmekten sonra tekrar 13 ilmek düz olması gerekiyor. Reglandan gelen ilmeği de yine ters yapıp benim kurduğum gibi tekrar bir model daha kurabilirsiniz. Modelimiz oldukça şık bir model oldu. Tasarımı Semahat 04 Semahat değerli örgücüler. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.